Azərbaycan Dövlət Rəsm Qayrəsinin start verdiyi Art Shuffle Dünya Rəssamlarını Gəlin Birgə Tanıdaq layihəsinin bugünkü qonağı Türkiyə Cumhuriyyətindən Ahmet Öcalı. Gəlin Ahmet Öcalı sizinlə birgə tanıdaq. Xoş gördük Ahmet Bey. Sizə Azərbaycandan salamlayırıq. Buyurun bizə özünüzü təqdim edin. Selamlar. Ben normalde kalp cerrahisi doktoruyum. Profesörüm. Neredeyse doktorlukla eşit yıl ve emekle ressamlık da var. Hatta şairlik de var. Dolayısıyla her üçünü bir arada yaklaşık 35 senedir yürütüyorum. İstanbul'dayım. Şu anda size atölyemden sesleniyorum. Teşekkür ederiz. Ahmet Bey, bir kalp cerrahı olarak yaşamla ölüm arasında, bir sanatçı olarak tuval ve palet arasında kalmak, ikisi arasındaki benzerlik ve farklılık nelerdir? Yaşamla ölüm arasındaki süren cerrahi hayat, insanı ister istemez hayatın manası, derinliği konusunda olgunlaştırıyor, düşüncelere sevk ediyor. Son derece nitelikli birikimlere yol açıyor. Bunu özellikle resimle bir anlamda tuvallere fırlatabilmek hem resim anlamında yeni imgelere olanak sağlıyor hem de kalp cerrahisinin getirdiği bir takım acıları, bir takım üzüntüleri, stresleri insanın üzerinden alıyor. İkisi de birbirini besleyen bir şey. Peki sanat cerrahiyi besliyor mu? Evet, o da cerrahiyi besliyor. Cerrahi esnasında yaşanan her şeyde sanatsal üretimleri besliyor. Dolayısıyla bunu birbirine doğurgan hale getirebilmekte belki işin püf noktası. Çok güzel. Ahmet Bey, kendi geliştirdiğiniz röntgen filmlerini tuval olarak kullanmanın dünyada ilk defa kullanan ve geliştiren sizsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Evet, o resme yeni başladığım zamanlarda ve asistanken Maltepe'de atölye açmıştım. Tabii bir asistan, yeni bir doktorun kazandığı para az olduğu için tuvallere para yetiştiremeyince yine bir gün nöbette duramayıp resim yapmak istediğim bir zaman elime röntgen filmleri üzerine resim yapmak fikri geldi. Tabii röntgen üzerine yapma benim fikrim. Patentini de aldım. Bu bir gece nöbette resim yapmak isterken, asistanken bu hemşire rujuyla ilaç içerisinden çıkan sıvıyla yaptığım çiçekli bir resimdi ve ilk defa röntgen filmi üzerine yaptım. Resim böyle bir doktorluk nöbeti esnasında oldu. Buna benzer bir resimdi aslında. Hala o ihtisas yaptığım hastanede asılıdır o resim. Ve çok güzel. Sanıyorum 88 yılına aittir. Ondan sonra yaklaşık 6.000-7.000 tane röntgen üzerine resim yaptım. Bunlar hala sağ salim duran, yıpranmayan güzel resimlerdir. Çünkü röntgen kolay kolay yırtılmaz, yanmaz. Boya dökmemesi için de özel bir vernikleyip çerçevelettiğim zaman bunlar sonsuza kadar hayatta kalacaktır. Fakat son yıllarda röntgen filmi artık azaldığı için hastanelerde her şey bilgisayar sistemine geçtiği için röntgenler artık elimizde daha az. O nedenle ben de yeni bir yenilik daha yaptım. Artık bildiğimiz çöp poşetleri üzerine resim yapmaya başladım. Yani bu bir gerçek. Kalın çöp poşetleri üzerine büyük yeni resimler yapıyorum. Şimdi sanıyorum bu sene başladım buna. Yaklaşık 400 tanenin üzerinde de bu tip resim yaptım bu sene. Sadece bu sene. Çok geçen sene 1200 tane yaptım. Devamlı olur inşallah. Evet, biz şimdi bu çöplerden çok memnunuz. Onu tuvalete gerdik. Bakın şu karşıdaki resim çöpün üzerine yapılmış ve şaseye gerilmiş bir resimdir. Gördünüz mü? Gördük. Evet, görünür. Evet, o çöp poşeti üzerine yapılmış bir resimdir. Duvarda asılı. Çöplerden. Çöpün üzerinde. Çöp poşeti üzerine. Burası benim atölyem. Çok güzel. Bakın bunlar da çöp poşeti üzerine. Gördünüz mü?
Evet. Bunlar hep çöp poşeti üzerine yapılmış yeni nesil resimler. Bir resme nasıl başlarsınız? Ben karşımdaki boş tuvale ya da zemine hemen hemen çok fazla bir şey kurgulamadan başlarım ve bir seansta da bitiririm genellikle. Bazen 2 seans olur bu. Buradaki derin imgeleri, rafine imgeleri şiire saklayabilmek için yüzeydeki yüzer gezer imgeleri hızla resme fırlattım ve adına impulsif painting dediğim bir tarzım var. Buradaki espri yüzeyel imgeleri resme fırlatmak, derin ve rafine imgeleri şiire saklamak. Çok güzel. Hocam sizce sanat yapıldığı dönemi yansıtmalı mı? Aslında sanatçı çağının tanığı ve yalvacıdır aynı zamanda. Dolayısıyla çok gündelik olaylara saplanmasa bile çağın dertlerini, sorunlarını da kendi içerisinde içselleştirip bunu eserlerine kısmen de olsa yansıtmasında fayda var diye düşünüyorum. Ama Ahmet Bey. bunu bir fotoğraf sanatçısı gibi değil de daha çok imgeye yükleyerek yapmasının gerekliliğini savunuyorum. Ahmet Bey, Buyurun. sizin eserleriniz daha çok göz kamaştırıcı modernizm yoksa egzotik mağara çizimlerine daha yakın? Aslında ikisi de. Ben primitif art'a çok meraklıyım. Hayranım diyebilirim. Dolayısıyla bu modernist bakış açısını ta mağara devrine kadar götürüp ve belki koskoca bir insanlık tarihini harmanlayarak bir sentez peşinde koşuyorum. O nedenle zaman zaman resimlerimde primitif art ögeleri var. Ama bunları modernist bir şekilde yorumlamayı da biliyorum açıkçası. Hocam, Afrika maskeleri ve Təbriz hallarından hiç ilham aldığınız oldu mu? Kesinlikle aldım. Biliyorsunuz ki bu Picasso'da da var. Evet. Hatta Louvre Müzesi'nden Afrika maskelerini bile arkadaşını çaldırdığı konusunda bir spekülasyon var. Şimdi tabii bu mağara resimleri bizi aslında Platon'a kadar da götürür. Yani veya yeni Platonculuk düşünceleri de var. Bununla harmanlanan gelen imgeler var. Dolayısıyla özellikle Afrika masklarına ve mağara resimlerine çok ilgiliyim. Çok düşünüyorum. Onlar gibi yapmayı hayal ediyorum. Hocam, renk şemanızı nasıl seçiyorsunuz? Siyah renk Ahmet Öcal için ne ifade etmektedir? Aslında siyah bir fon. O aslında space. Yani uzay içerisinde biliyorsunuz benim resimlerimde her şey biraz parçalanmış. Çünkü insanlar doğayı katlediyor. Çevre duyarlılıkları yok. Birbirlerini katlediyor. İşte şu anda bir savaş var biliyorsunuz. Acımasızca insanlık insanları yok etmenin peşinde. Dolayısıyla bir bütün olmaya hak etmiyorlar. O nedenle ben portrelerde uzuvları, yüzleri veya bizzat figürleri birbirinden ve doğadan ayırdım. Bunun için de zaman zaman veya sıklıkla siyah fon kullanıyorum. Bu iki şeye yarıyor. Hem o resimlerin daha patlayıcı olmasına yarıyor, hem de felsefik olarak uzayda, bir uzay boşluğu içerisinde aslında bütün manadan ve anlamdan bağımsız olarak yüzlüklerini imgeliyor. Hocam, bir düşünce bir sanat eserine nasıl çevrilebilir? Aklı hikmetle düşünerek diye cevaplayabilirim bunu. Çünkü sadece akıl yetmez, hikmet sahibi de olmak gerekir. Nasıl dönüşebilir? İşte aynı dediğim gibi benim yaptığım resmin işte impulsif resim diye bir adı var. Oradaki felsefe veya strateji şu: çok sayıda yüzer gezer imgeyi hızlıca resme fırlatmak, hızla bilinçaltına inmek ve düşünmeden bu resimleri yapmak. Hatta renkleri bile düşünmeden tamamen geldiği gibi. O nedenle ben çok sayıda resim üreten, çok hızlı yapan bir kişi oldum ama daha az sayıda şiir yazan bir şair oldum aynı zamanda. Çünkü derin imgeler ancak bu kadar resim yaptıktan sonra yüzeye gelebiliyorlar. Ahmet Bey,
Çalışmalarınızda figürlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? İşte yine burada primitif art ve işte modernist e, kaygılar var. Dolayısıyla o farklı açıyı bence bunun sentezi oluşturuyor. Benim resimlerim benim tarafımdan bile taklit edilemez, tekrar yapılamaz resimler bu nedenle. Hepsi tamamen el ürünü ve orijinal. Hiçbir yerden esinlenmemiş, alınmamış ve tekrarı veya kopyası mümkün olmayan işler olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben bir sanatçının tamamen özgün işler üretmesi gerektiğini savunan bir insanım. Günümüzdeki sanatçıların %95'inden fazlası mutlaka çalıntı işlerle ve bunu yalanlayarak, allayarak, pullayarak meşhur olmuşlardır. Ben bunun peşinde değilim. Benim her resminin altına attığım her imzada tamamen bir orijinallik ve özgünlük sözü ve özü vardır. Ahmet Öcal'ın bakış açısında gerçek görüntüler ne zaman kurgu oldu? Aslında gerçek, günümüzde biliyorsun post-truth diye bir kavram var. Hani gerçek ötesi. Yani gerçek diye algıladığımız şeyler aslında bizim 5 duyuyla görebildiğimiz şeyler. Acaba bunlar gerçek dediğimiz şeyler gerçek mi? Bilmiyoruz. Gerçekle hakikati birbirinden ayırmak lazım. Gerçek başka bir şey, hakikat başka bir şey. O nedenle ben belki de bu kozmik hakikat bilgisinin peşindeyim. Yaptığım işlerle bunu arıyorum. Gerçeği değil, hakikati arıyorum. Buldunuz mu hakikati? Kolay değil. Belki bulamayacağız. Belki birkaç ömür daha süre alabilir. Bilmiyorum. Alışmadık formalar kullanıyorsunuz. Duyguları izleyicilere böyle mi iletmek istiyorsunuz? Nasıl o anda nasıl geliyorsa öyle ifade etmek istiyorum ve bunların saf nitelikte olması için onları bir an önce tuvale fırlatmamın nedeni bu. Tamamen saftır. Tamamen bir Van Gogh'yen bir tavır. Yani Van Gogh da öyle. Yani resme başlıyor, giriyor ve çıkıyor yani. Benim de öyle. Dolayısıyla ben bir kez daha tekrar edeyim ki düşünerek resim yapmam, yaparak düşünürüm. O nedenle çok sayıda stile ardı ardına geçtiğimi eserlerimi incelersiniz, görürsünüz. En çok bu ara hayvan, yani hiçbir türlü vazgeçemedim. Hayvanlar alemini çok seviyorum. Bu aralarda işte benim minik sevimli hayvancıklarım diye bir seri yapıyorum. Ya da yaptım, şimdi başka şeyler yapmanın peşindeyim. Mesela şu an gördüğümüz görsel UFO serisine ait bir resim. O da işte tanımlanamayan tanıdık objeler diye geçiyor ya da hayvanlar diye geçiyor. Bununla ilgili çok sayıda resim var. Yani 2000 üzerinde bu seriyi içeren resim var. Evet. Hayvanseverliğiniz takdire şayan. Peki neden özellikle kediler? Özellikle kedilere tabii bağımlılığım var. Şu an atölyede 3 tane kedim var. Onların isimleri de Goya, şu karşıda, Frida ve Aurora diye 3. bir kedi daha aldık. Evde de bir tane kedim var. Neden kedi? Ben kedinin çok özel bir hayvan olduğunu biliyorum. İşte demin hakikat bilgisinden bahsederken ve kedilerin bu kozmik hakikat bilgisini sanatçıya ya da kişiye yansıttığına inanıyorum. O yüzden onlar ben resim yaparken benim çevremde beni izlerlerken aslında bana kim bilir ne derin bilgiler ne derin imgeler çağrıştırıyorlar. O yüzden onlara da aslında teşekkür etmek lazım. Hı hı. Teşekkür ederiz. Hocam, kompozisiyalarınızın hepsi belirli bir hikayelerden mi kaynaklanıyor? Aslında hikaye bütün. Bir kısmında tabii derin hikayeler var. Ama dediğim gibi ben hani şöyle bir resim yapacağım diye yaptığım resim sayısı azdır. Daha çok yaptıkça düşünürüm. O yüzden de resimden resime, temadan temaya geçmişim ondandır. Şu an elimde bitmiş halde belki 20 tane bitmiş proje var. Yani işte ressamların belli dönemleri vardır. İşte Picasso'nun mavi dönemi, gri dönemi, işte kübist dönemi. Benim neredeyse ayda bir değişen dönemlerim oluyor. Böyle serbest çağrışım içerisinde kendimi imgelem dünyasına kaptırıp çok fazla da zorlamadan ama her gün çok çalışarak
resim serüvenime devam ediyorum. Ahmet Bey, bir ressam kendi sanatçı kimliğini nasıl keşfeder? Bu bir aslında doğum gibidir. Bu insanın karnında büyür, içinde büyür ve ondan sonra da doğar. Ve bu doğum engellenemez bir doğumdur. Bir kere doğduktan sonra da insan artık bunu yapmamazlık yapamaz. O yüzden de ben her gün, her saat e, yaptıkça resim yapmayı aşkla özleyen bir insan oldum. Bu nedenle de belki yani son 4 senede yaptığım resim sayısı 6.000'in üzerinde bu nedenle. Yani atölyemden pek çıkmayan, sağda solda pek dolaşmayan çok basit bir hayatımız var. Sabah hastanede oluyorum, ameliyatlarımı yapıyorum, hastalarımı görüyorum. Akşam üzeri atölyeye geliyorum, mutlaka 3-4 saat çalışıyorum. Ondan sonra da eve gidiyorum. Yani bu hep böyle devam ediyor. Ara sıra sergi açılışlarına gitmek dışında. Çok güzel. Ahmet Bey, sizce yaratıcılıkta eğitim mi önemli yoksa sanat sevgisi mi? Sanat sevgisi önemli tabii ki. Sanat sevgisi. Eğitim bazen yaratıcılığı engelleyen bir şey olabiliyor. Beni eğitmeye çalışan ve onu engellemeye çalışan eğitimciler oldu. Dolayısıyla ben kendi akışımda bugüne kadar geldim. Bu aşağı yukarı bir 35 senelik bir süreçten bahsediyorum. Hocam, biz sanat dünyasında farklılık kavramı ne kadar önemli? Bence farklı olmak için sırıtmamak gerekir. Özgün olmak yeterli, samimi olmak yeterli. Yani bir sanatçının kesinlikle dürüst, basit ve özgün olması gerekir. Bu basitliğe, yalınlığa ulaştığı zaman iyi eserler çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama biraz önce söylediğim gibi maalesef günümüz sanatçıların çoğu bir şekilde kopyacılık yapan sahtekarlardan oluşuyor ne yazık ki. Meslek olarak daha çok doktorların sık sık resim yaptığına rastladım. Sizce bunun sebebi ne? Şimdi özellikle cerrahi de bir çeşit sanattır biliyorsunuz. Yani o incecik kalp damarlarına bypass yapabilmek, işte kalbin üstlerinde bazı bozuklukları ameliyatla düzeltebilmek de bir çeşit sanat aslında. Ama tabii stresli bir sanat. İşte hekimlerin sanata yatkın olması aslında bir kod bu. Yani insanlar özellikle doktorluğu seçmiyorlar. Bu onların sanki yaratılışında olan bir şey. Sanat da böyle bir şey. O yüzden sanatçı doktorlar çok. Kimisi ressam, Evet. kimisi şair, kimisi müzisyen, kimisi kompozitör, kimisi besteci, kimisi heykeltıraş. Dolayısıyla bu birazcık da herhalde stres atmakla ilgisi var diye düşünüyorum. Evet. Tabii bu hobi boyutunda olanlar var. Bir de benim gibi gece gündüz resim yapanlar var. Ahmet Bey, bir cerrahın tuvalet dokunuşunun diğer sanatçıların tuvalet dokunuşundan farklı nedir? Çok farklı. Yani çünkü orada biraz önce ilk sorularda sordunuz. Yaşamla Evet. ölüm arası yaşanan şeyler var. Hissedilen duygular var. Bunlar öyle diğer sadece sanatla uğraşan bir sanatçının yaşayacağı deneyimler değil. O yüzden biraz farkı da bu oluşturuyor galiba. Farklı. Hocam, dünya ressamlarından kimden etkilendiniz? En büyük aşkım Vincent van Gogh tabii ki. Van Gogh? Tabii ki en büyük aşkım o. Onun dışında tabii Modigliani çok severim. E, Gauguin çok severim. Cézanne çok severim. Türk ressamlarından söylemek gerekirse de vallahi şu an onu söyleyemeyeceğim. Direkt aklıma gelmedi. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, bazı sanat eserlerinizde siyah ve farklı renklerin birbirleriyle dans ettiğini görüyoruz. Bu olayın şu anki ruh halinizle bir yansıması var mı? Gayet tabii o gün doktorluk serüveni ya da moral durumu ya da hissediş durumu o gün yüzeye çıkan imgeleri farklılaştıracağı için ona yönelik bambaşka resimler çıkabiliyor. Dolayısıyla kurgusal
resim yapmadığım için o anda şeyde menüde ne varsa, tezgahta, yüzeyde ne varsa onlar çıkıyor diyebilirim. Ama resimde rengin ve lekenin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında da semboller kullanmayı çok seviyorum. Hı hı. Hocam, en vazgeçilmez mekanınız diye sorsak hangisini tercih ederdiniz? Ev, atölye yoksa hastane mi? Tabii ki bugünler için söyleyeceğim kesin cevap atölye. Atölye. Daha az yoğun doktorluk yapıyorum. Daha çok atölyede çalışıyorum. Ahmet Bey, Azerbaycanlı ressamlardan kimleri size tanıyorsunuz? Azeri resmini çok beğeniyorum, çok önemli buluyorum. Çok iyi ressamlar var. Ama sanki birazcık konu çeşitliliği konusunda yerlerinde sayıyorlar. Dikkat derim. Daha önce hiç duvar resmi yaptınız mı? Böyle bir Yaptım, evet. Evet, ha? evet. Bir iki tane evimde, hatta baba evimde eskiden uyuduğum odada köyde pazar yapan 3 tane köylü kadının duvar resmi var mesela. Başka bir yerde de arkadaşımın evinde de yaptığım bir duvar resmi var. Seviyorum. O da hoş bir şey. Şimdi hansı bir eser üzerinde çalışırsınız? İşte bugünlerde işte yer yer bazı kumaş parçalarını resmin içine katarak yaptığımız yeni şeyler yapıyorum. Buna hatta alt metnini henüz yazmadım. Ama abstrakt sürrealizm dediğim bir yola girdim bugünlerde. Yani bu hayvanlar aleminde dolaşırken yer yer bir takım kumaş parçalarında veya başka şeyleri kolajlayarak e, yaptığım abstrakt sürrealizm dediğimiz bir yolda birazcık devam etmek istiyorum. Başarılar dileriz bu yolda size. Ahmet Bey, resimlerinizdeki gerçek dünya ile hayali dünyaya uyumlu bir şekilde nasıl birleştirmeyi bacardınız? Aslında sanatçı vardır biliyorsunuz, hani ürettiği onun ürünüdür. Bu anlamda hani sanat yoktur diyor mesela Andy Warhol, sanatçı vardır diyor. Aslında sanatçı sanki paralel evrende yaşayan ve oradan uzattığı eliyle dünyadaki tuvale bir gizli hakikat bilgisini insanlığa sunan bir yalvaç gibi. Böyle tanımlıyorum sanatçıyı. Yani biz aslında paralel evrende yaşıyoruz ama dünyaya yaptığımız işlerle bir mesaj vermek istiyoruz. Bu mesajı okuyabilen insanlar da bundan etkileniyorlar. Ne kadar renklerle veya e, desenlerle e, mesaj verme yeteneğiniz varsa o kadar derin bilgiler verebilirsiniz. Ben de bunun için kedilerimi çok seviyorum ve onları bu yansımaları için her zaman yanımda bulunduruyorum. Hocam en çok sevdiğiniz renk hangisi? Aslında değişiyor tabii. Benim renk duyarlılığım belki doğuştan gelen bir şey. Dolayısıyla renkleri iyi kullandığımı düşünüyorum. Bütün renkleri seviyorum. Bazen pastel tonlarla gidiyorum. Bazen patlayıcı renklerle gidiyorum. Rengi seviyorum, evet. Ama geçenlerde tamamen bir ya da iki rengi kullanarak yaptığım resimler oldu. Onlardan da büyük keyif aldım. Mesela siyah beyaz resim yaptım. İşte ne bileyim mavinin tonlarını sadece kullandım. Ee, Onlar daha zor ve daha ustalık gerektiriyor tabii. Evet. Arkanızdaki eser dikkatini çok çekti. Biz Evet. bunu İstanbul'daki sanat fuarında sergiledik, bu resimleri. Yaklaşık 7 resimden oluşuyor. Orijinalliği konusu, çünkü biz e, dünyadaki yaşamı resim aleminde ilk defa Mars'a taşıdık. Burası bir Mars. Her şeyi Mars yüzeyine taşıdık. Eski yaptığımız resimleri de Kanaviçe ile işlettik. Yani şu gördüğünüz figür Kanaviçe ile işlendi. Görüyor musunuz? Evet. O dünyada bir ilk işte. Yani bilgisayarda çözümledik eski yaptığımız resimlerden ve burada Mars aleminde, Mars yüzeyinde e, bu yaklaşık 7 tane, 8 tane resimden oluşan bir seri. Aha. Sergileriniz başka ülkelerde oldu mu? Sergileriniz. Mesela ancak Türkiye'de.
Daha çok Türkiye'de tabii ama şeyde yurt dışı katılım da oldu. Bunlardan bir iki tanesi Yunanistan'da oldu. Bir tanesi Yunan adasında oldu. Ama tabii ki ben daha çok yurt dışı sergim olmasını çok isterim. Hangi ülkelerde olmasını daha çok isterdiniz? Mesela Bakü'de açmak isterim. Son olarak bizim bu projemiz hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bence çok güzel bir proje ve diğer arkadaşlarımla da paylaştım. Sizin beni incelemeniz ve analiz etmenizin son derece yoğun ve etkin olduğunu gördüm. Bunun için teşekkür ediyorum. Sizin sorduğunuz soruların çok derin ve iyi hazırlanmış sorular olduğunu biliyorum. Bunu inanın Türkiye'de bu şekilde dizayn edip soracak bir kişiyle de karşılaşmış değilim bugüne kadar. Bu kadar röportajım oldu. Ama gerçekten çok iyi analiz edilmiş, çok derinliğine sorulmuş, beni çok iyi tanımlayan sorular hazırlamışsınız. Bunun için ayrıca teşekkür ederim size. Çok sağ olun hocam. Biz size teşekkür ederiz. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qaleriyası adından bizim bu layihədə iştirak etdiyinizə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çok sağ olun ki layihəmizdə iştirak etdiniz. Öz fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Suallarımızı cavablandırdınız. Sizi tanıdıq yaxından. Çok məmnun olduk. Teşekkür edirəm. Sizə başarılar diləyirəm. Teşekkür ederim. Bu projeye devam edin. Benden istediğiniz her türlü desteğe de hazırım.